Ormanın kıyısındaki sevimli evde keçi anne 7 yavrucağıyla mutlu bir hayat sürüyordu. Anne keçi ile 7 yavrucağı sabahları birlikte kahvaltı ederken çok mutluydu. "Çocuklarım, ormana gitmem gerekiyor. Kimseye kapıyı açmayın," dedi keçi anne sevgiyle. Keçi anne kapıdan çıkarken arkasına dönüp bir kez daha "Dikkatli olun," dedi. Küçük oğlaklar kapıyı kapattı ve birlikte oynamaya başladı, annelerinin sözünü dinliyorlardı. Ormanda kurnaz kurt oğlakları yalnız gördü ve kötü bir plan yapmaya başladı. Kurt düşündü. "Sesimi değiştirirsem oğlaklar beni anneleri sanacak ve kapıyı açacaklar." Kurt hızla eve doğru koştu, kapıya geldi ve "Çocuklarım, ben anneniz, kapıyı açın," diye bağırdı. İçeriden en büyük oğlak, "Annenin sesi böyle değil, sen kurt musun?" diye cevap verdi. Kurt sinirle uzaklaştı. "Sesimi yumuşatmalıyım, bal tüccarına gideceğim," dedi. Kurt bal tüccarına gitti ve "Bana çok bal ver, sesimi yumuşatmam lazım," dedi. Kurt tüm balı yuttu. Boğazı yumuşadı ama hala annenin sesi gibi değildi. "Tebeşir yemeği de denemeliyim," diye düşündü kurt ve kasabaya geri koştu. Kurt çok tebeşir yedi. Sesi daha yumuşak oldu ama yine de yeterli değildi. "Fırıncıya gitmeli ve ayaklarımı una bulamalıyım," diye planladı kurnaz kurt. Fırıncı kurtu görünce şaşırdı ama kurt "Ayaklarımı una batır," diye yalvardı. İyi kalpli fırıncı kurtun ayaklarını una buladı. Ayakları pamuk gibi beyaz oldu. "Mükemmel, şimdi kesinlikle oğlaklar beni anneleri sanacak," diye sevindi kurt. Kurt tekrar eve koştu. Bu sefer hazırlıklıydı ve kapıyı çaldı. "Yavrularım, annenizim. Yorgunum, lütfen kapıyı açın," dedi kurt en yumuşak sesiyle. "Ayaklarını göster anne," dedi küçük oğlaklar şüpheyle. Hala emin değillerdi. Kurt beyaz ayaklarını kapının altından gösterdi. Oğlaklar bu sefer kandı. "Anneymiş gerçekten," dediler ve kapının kilidini açmaya başladılar. Kapı açıldığı anda kurt içeri atladı ve büyük kurt gölgesi evi kapladı. "Kaçın, kaçın," diye bağırdılar küçük oğlaklar ve her yöne dağıldılar. Kurt masanın altına saklanmaya çalışan bir oğlağı yakaladı ve çuvalına attı. İkinci oğlak fırına saklandı ama kurt onu da buldu ve çuvalına koydu. Üçüncü ve dördüncü oğlakları dolapta buldu, beşinci ve altıncı oğlakları da yakaladı. 6 oğlak çuvalın içindeydi ama en küçük oğlak hala saklanmış, kurt onu görmemişti. En küçük oğlak saat kutusunun içinde sessizce saklanmış, çok korkmuştu ama akıllıydı. Kurt çuvalı sırtına alıp ormana doğru yürüdü, zaferinden çok memnundu. Akşam oldu, anne keçi eve döndüğünde kapının açık olduğunu gördü ve çok korktu. "Yavrularım, yavrularım neredesiniz?"
diye ağlayarak içeri koştu keçi anne. Her yer dağınıktı, mobilyalar devrilmişti ama çocuklarından eser yoktu. Anne keçi dizlerinin üzerine çöktü ve gözyaşlarıyla "Çocuklarım" diye fısıldadı. Birden saat kutusundan küçük bir ses duyuldu. "Anne, anne buradayım." "Yavrucuğum" diye bağırdı keçi anne ve saat kutusunu açıp en küçük oğlağını kucakladı. "Anne, kurt geldi, kardeşlerimi çuvalına koydu ve ormana götürdü," dedi küçük oğlak. "Korkma yavrucuğum, kardeşlerini kurtaracağım," dedi anne keçi kararlılıkla. Anne keçi ve en küçük oğlak ellerinde makas ve ip ile ormana doğru yola çıktılar. Ormanda kurt bir ağacın altında uyuyordu, karnı çok doluydu ve horulduyordu. Anne keçi kurtu buldu. Sessizce yaklaştı ve karnına baktı. İçeride hareket vardı. "İçlerinde hala yaşıyorlar," diye sevinçle fısıldadı ve makasını çocuklarını kurtarmak için hazırladı. Anne keçi kurtun karnını dikkatle ve canını yakmadan kesmeye başladı. Kurt hala uyuyordu. İlk oğlak dışarı çıktı, sonra ikincisi, üçüncüsü, sonra diğer kardeşlerin tamamı, hepsi kurtuldu. Tüm oğlaklar anne etrafında toplandı. Usulca kucaklaştılar, çok mutlulardı ve kimse ses çıkarmıyordu. "Şimdi taş toplayıp kurtun karnına dolduralım," dedi anne keçi ve yavrular sessizce büyük taşlar topladılar. Oğlaklar taşları kurtun karnına güzelce ve dikkatli bir şekilde yerleştirdiler ve anne keçi karnını dikti. İşleri bitmişti. Şimdi kurt her şeyden habersiz bir şekilde ağır taşlarla doluydu ama hala uyuyordu. Sessizce geri çekildiler ve güvenli bir yerde kurtun uyanmasını beklediler. Sabah oldu, güneş doğdu ve her şeyden habersiz olan kurt sonunda ağır uykusundan uyandı. "Ne güzel uyudum. Ne kadar rahat bir gece geçirdim. Ama neden karnım bu kadar ağır?" diye düşündü kurt. Kurt ayağa kalkmaya çalıştı ama taşlar çok ağırdı. Kaldıramadı ve dengesini kaybetti. "Vay be, içimde taşlar mı var?" diye bağırdı. Büyük bir şaşkınlıkla kurt ve sendelemeye başladı. Kurt sendeleyerek kuyu kenarına geldi, duramadı ve hemen yanında duran kuyuya düştü. Kurt ağır taşlarla birlikte kuyunun dibine battı ve çıkmaya çalıştı ancak çıkamadı. Anne keçi ve yavrular saklandıkları yerden çıktılar ve sevinçle birbirlerine sarıldılar. "Artık güvendeyiz. Hep birlikte eve dönelim," dedi anne keçi mutlulukla ve eve doğru yürümeye başladılar. Eve vardıklarında hep birlikte büyük bir kutlama yaptılar ve mutlu bir kahvaltı paylaştılar. Ve o günden sonra hep birlikte mutlu yaşadılar, artık kötü kurttan korkmalarına gerek kalmamıştı.